V124 restorasyonumuzda mekanik ve elektronik uygulamalara girmeden önce aracın motor kısmındaki eksiklikleri giderip stabil şekilde çalışmasını sağlamak için bujilerin değişimi, ateşleme sisteminin kontrolü, enjektörlerin bakım onarımı, yakıt sistemindeki iyileştirmeler ile benzin pompasının kontrolünü bu videomda sizlere detaylı bir şekilde göstereceğim. Çayınızı kahvenizi hazır ettiyseniz haydi başlayalım. Motor üzerindeki akış metre, hava hortumu gibi parçaları sökerek enjektör kütüğünün önündeki ilk engelleri kaldırdım. Çok uzun süredir buji kabloları sökülmemiş olacak ki ciddi oranda kuvvet uygulayarak hepsini sökmeye çalıştım. Kopma ihtimaline karşı tekrar montaj aşamasında kontrollerini de yapacağımı baştan belirteyim. Özellikle bobin ve kablolarda oluşan bu yapışmanın önüne geçmek için tekrar montaj aşamasında da dielektrik gres uygulayarak bu sorunların da önüne geçeceğiz. Kütük üzerindeki vakum hortumları, yakıt giriş ve çıkış rekorlarını uygun anahtarla söküp sabitleme civatalarını sökerek hortumları bir köşeye aldım. Bu noktada da kütüğe asılarak yerinden çıkartmaya çalışsam da enjektörler yuvasında çok sıkı olduğu için hiç oynama olmadı. Ben de biraz zor olsa da enjektörü kütüğe tutan tüm kelepçelerinden ayırıp kütüğü ayrı şekilde çıkartmayı sağladım. Gördüğünüz gibi kütük veya diğer bir adıyla rail alındıktan sonra enjektörlerin diplerini yağlayarak ve epey güç uygulayarak yerinden çıkarttım. Zaten bu noktalardaki zorlanmalarım bu parçaların epey bir süre belki de hiç sökülmemiş olmasının belirtisiydi. Enjektörlerde sorun olmasa bile conta, filtre ve bazı diğer parçaların yenilenme zamanı çoktan gelmiş. Hepsini soketlerinden ve yuvasından ayırıp söktükten sonra 4 enjektörümüz de bu şekilde çıkmıştır. Üzerleri çok kirli olduğundan benzin ve fırçayla güzel bir temizlik işlemi gerçekleştirdim. Conta ve filtre değişimlerinden önce enjektörlere bir dizi test yapmak için doğruca kontrol cihazımızın başına geçiyorum. İlk olarak cihazın tankını yakıt ve temizleme sıvısı ile uygun seviyeye kadar dolduruyorum. Cihazın kullanımıyla hangi temizleyiciyi tercih ettiğim gibi noktaları da ilerleyen zamanlarda ayrı bir videoda detaylıca bahsedeceğim. Konuyu çok dağıtmamak adına cihaz üzerindeki kütüğe enjektörleri teker teker bağlayıp teste hazır hale getirdim. İlk olarak yaptığım yüksek basınç testinde herhangi bir damlatmanın olmadığını gözlemledim. Aracın pompa basıncı 3 bar civarlarında, benim test basıncım da 8 bar civarında olduğunu belirtmek isterim. Daha sonrasında hem püskürtme şekline hem de debilerine kontrol için baktığımızda herhangi bir sorun olmadığını gözlemledim. Test sonunda enjektörlerin püskürtme hacimleri arasında %5'lik kabul edilebilir bir tolerans değerinin olduğunu da söylemek isterim. Görüldüğü üzere 2-4 mililitre arasında ufak farklılıkların haricinde hiçbir sorun olmaması, ancak hazır sökülmüşken bir de ultrasonik temizlik yaparak iç yapısının tertemiz olmasını istedim. Bu arada temizlik öncesinde enjektörlerimiz test cihazında farklı modlarda uzun süre temizleme sıvısıyla püskürtme testlerine tabi tutularak burada da ön temizlik işlemi yapılmıştır. Yaklaşık 15 dakika boyunca ultrasonik temizlik işlemine tabi tutulan enjektörler tekrardan bakım için masaya alındı. Üzerindeki contalar, spacer denilen pul, nozul plastiği gibi parçaları değiştirmek isterseniz bu noktada ciddi anlamda yedek parça sıkıntısı var. O-ring denilen contalar bulunabilse de özellikle mikrofiltre ve pullar Ümraniye, Kadosan ve Sultanbeyli sanayide direkt bu işi, yani enjeksiyon işi yapan kişilerde bulamadım. Dolayısıyla bu tarz tamir kitlerini AliExpress, Temu, eBay gibi sitelerden temin etmeniz lazım. Ancak bu araçta çıkan Bosch marka enjektörler BMW E36, E46, E39'daki enjektörlerin bir benzeri olduğundan onlarda bulunan tamir kitlerinin %100 uyumlu olduğunu belirteyim. Elimdeki set 6 enjektör için olduğundan gözünüze parçalar biraz fazla gelebilir. Set içerisindeki siyah conta yakıt kütüğüne gelen kısımdaki enjektörün baş kısmına takılırken kahverengi ısıya dayanıklı conta ise uç kısmına takılmaktadır. Eski videolarımda çok detaylıca bahsettiğim bu uygulamaya sağ üst köşeden veya video sonundaki önerilerden de ulaşabilirsiniz. En önemli parçalardan birisi olan enjektörün baş kısmındaki mikrofiltreyi de bir vidalı aparatla çekip çıkarttıktan sonra yenisini yuvaya yerleştirip düz bir zeminde ufak bir baskıyla yerine presledim. Çıkan filtrelerin ciddi oranda kirli olmadığını gözlemledim ve bunun da sebebine birazdan ayrıca değineceğim. Tüm conta ve filtreleri değiştirdikten sonra enjektörlerimizin durumu da bu şekilde. Bu işlemlerden sonra aslında gerek yok ama tekrardan makineye bağlayıp sonuçlara baktığımızda gözle görülür bir değişme olmadığını belirtmek isterim.
Çünkü bunu yapmasaydım neden filtre ve contalar değişince test etmedin diye eleştiri de alabilirdim. Zaten burada yaptığım parça değişimlerinin püskürtme şekli veya debisine çok fazla etki etmeyeceğini ayrıca belirteyim. Kütük üzerinde de ayrıca bir adet mikrofiltre daha bulunmakta. Mercedes harici başka araçlarda pek göremeyeceğiniz bu küçük mikrofiltre enjektörlerin tıkanmamasına çok önemli katkı sağlıyor diyebilirim. Bu parçayı da söküp yenisini sıfır olarak alıp taktıktan sonra enjektörlerin montajına geçiyorum. İlk olarak enjektörleri kütük üzerine montajlamadan önce hem yakıt sızdırmazlığı hem de conta ömrünü uzatmak için O-ring gresi ile hepsini yağlayarak kütük üzerindeki yuvalarına yerleştirdim. Kelepçelerini de güzelce takarak hepsinin montajını sorunsuz şekilde gerçekleştirdim. Yakıt enjeksiyon sistemindeki önemli işleri yaptıktan sonra manifold üzerindeki oturma yüzeyi de epey kirli durumda olduğu için buraları da bir tel fırça yardımıyla hızlıca temizledim. Kütüğü montajlamadan önce buji ve kablolarını da kontrol etmek için üst kapağını söküp buji kablolarını yine aynı şekilde zorlanarak çıkarttım. Her bir kablonun direnç değerini bir ölçü aletiyle ölçtüğümde maalesef ışıktaki yansımadan dolayı sizlere gösteremesem de hepsinin 5 kilo ohm civarında olduğunu gözlemledim. Kablolarda bir sorun olmaması üzerine bujileri de söküp değişimini yapmak istedim. Çıkan bujilerde de çok fazla kurum ve kararma olduğunu görünce bunun sebebini ben doğrudan LPG sistemindeki miksere bağlıyorum. Çünkü bu parça akış metre sonrasında aracın hava girişine bağlandığı için havayı kesip yakıt miktarını da kafasına göre ayarladığından dolayı sonrasını anlatmaya gerek yok. Zaten böyle bir sistemi böyle bir teknolojideki arabaya neden bağlarlar veya neden iyileştirme yapılmamış anlamış değilim. Yeni bujilerin seramik kısımları ve bobin kabloları dielektrik gresle güzelce kaplandıktan sonra tekrar montaj aşamasına geçiyorum. Bu noktada ateşleme bobinlerini kontrol etmedin diye eleştiri alabilirim. Ancak onların değişimi full sponsorlu şekilde ilerleyen videolarda yapılıp kontrolleri ayrıca anlatılacaktır. Zaten aracımız LPG sisteminde pürüzsüz çalıştığı için ateşleme sistemindeki muhtemel hataları da kafamdan elemiştim. Bu işlemlerden sonra artık enjektörlerimizi montajlamaya başlayabiliriz. Oturma yüzeyleri temizlenip güzelce yağlaması yapılan enjektörleri uygun açıda yuvasına yerleştirerek kütüğün civatalarından sabitledim. Bu arada kütük üzerindeki tüm rekor ve bağlantı parçalarının da bakır pullarını yenilediğimi araya eklemek istiyorum. Giriş çıkış rekorlarını da yeni pullarıyla montajladıktan sonra söküm işleminde yaptığım vakum hortumları, enjektör kabloları ve buji kablolarının montajını da uygun şekilde gerçekleştirdim. Buradaki işlemlerimizi şimdilik sonlandırarak daha önceden bahsettiğim 2018 tarihli filtrenin de değişim işlemini yapalım. Aracı lifte alıp sağ arka tekerin olduğu bölgede bulunan plastik kapağın somunlarını sökerek pompa ve filtre bölgesine ulaştım. Aslında yakıt pompasının ve kütük üzerindeki regülatörün değişimi de bu noktada aklımıza gelebilir. Ancak birazdan yapacağım kontrollerde onların sağlam olduğunu gözlemledim. Lakin ilerleyen aşamalarda araca sorunsuz binebilmemiz için bu parçaların da değişimi gerçekleştirilecektir. Ben konuşurken filtrenin de rekorlarını söküp yerinden çıkarttıktan sonra yeni filtremizi yerine montajlamadan önce değişim tarihini üzerine not etmek istedim. Montaj yönüne dikkat ederek kelepçelerinden geçirip yerine oturttuğumuz filtrenin rekorlarını sıkarak montajını gerçekleştirdim. Buradan söktüğümüz kapağın durumu da çok kirli ve çamur kaplı olduğundan bunu da yenileyip takmak istedim. İlk olarak güzelce kirlerinden arındırmak için basınçlı su ile yıkamasını yaptım. Parça kuruduktan sonra mat bir siyah boya ile üzerindeki solukluğu kapatmak adına hem iç hem dıştan güzelce boyadım. İlk atıldığında boya parlak gibi gözükse de kuruduktan sonraki sonuçları sizlere bırakıyorum. Son olarak kapağı sökerken fark ettiğim noktalardan biri ise dip köşede bulunan ayaklardan birini akıllı vidayla tutturduklarından böyle takmak istemeyeceğimden ötürü buraya güzel bir ayar çekmek istedim. Bu noktaya olacak en güzel uygulama somunlu perçin olacağından uygun ölçülerdeki somunlu perçini alarak şase üzerindeki yerini hazır etmek için çalışmalara başladım. Matkapla uygun çapta deliğin genişletme işlemini yaparak olası pasın önüne geçmek için astarlama ve boyama işlemini gerçekleştirdim. Daha sonra somunlu perçini tabancasını kullanarak yerine çaktıktan sonra artık buradaki deliğimiz ister saplama ister civata atılabilir hale gelerek akıllı vida gibi zararlı uygulamanın önüne geçilmiş oldu. Yakıt filtresinin değişiminden sonra pompa basıncını ve check valve'in durumunu öğrenmek amacıyla bir dizi test işlemi gerçekleştirdim. Kütüğe gelen yüksek basınç hortumu eski olduğu için ve değiştirmeyi düşündüğümden ötürü bunu keserek araya bir T bağlantı yapıp dijital bir basınç ölçer yerleştirmek istedim. Parçanın bağlantılarını uygun şekilde araya girerek yaptıktan sonra test işlemlerimize başladım. Araç rolantide çalışırken ve kütük üzerindeki vakum hattı bağlıyken rail basıncımız 2.4 bar olarak ölçülmüştür ki bu da minimum 2.5 bar ile 3 bar arasında olması gereken değere çok fazla yakındır. Aracı stop ettiğimizde ise kütük üzerindeki basınç
1.8 ile 2.1 bar arasında uzun süre bekleyişte bile düşmemektedir. Bu doğrultuda pompa üzerindeki çek valfin de sağlam olduğunu söyleyebiliriz. Eğer bu parça arızalı olsaydı, yani basınç hızlı bir şekilde sıfıra doğru düşseydi, araçtaki en önemli belirti marş esnasında geç çalışma olacaktı. Araç çalışırken regülatör üzerindeki vakum hortumunu söktüğümde ise basıncın 2.7 ila 2.8 civarına çıktığını görünce regülatörün de sağlam olduğunu gözlemledim. Eğer bu noktada basınç değişmeseydi bu parçanın da arızalı olduğunu söylemek mümkündü. Ancak tüm bu sonuçlara rağmen ilerleyen videolarda gerek pompa gerekse regülatörün değişimi ayrıca gösterilip ölçülen basınç değerleri ile de kıyaslama yapılacaktır. Şimdilik amacımız arızayı nokta atışı yapmak ve sökülmüşken bazı parçaların iyileştirmesini de yapmak olduğu için bu noktalara fazla değinmiyorum. Tüm bu işlemlerden sonra aracı tekrar çalıştırıp performans ve rölantisini gözlemlediğimde hissedilir derecede çekiş farkı olduğunu, ancak hala sarsıntılı çalışmanın önüne geçmeyi başaramadığımızı belirtmek isterim. Zaten video başında da belirttiğim gibi aracın LPG'de sorun çıkartmaması üzerine ilk çalışmalarımı yakıt sistemi üzerinde yaptığımı belirtmek isterim. Bu noktadaki soru işaretlerini kafamızdan giderip gerekli bakım onarımları yaptıktan sonra bakmamız gereken bir diğer nokta ise bu araçlardaki elektrik tesisatının durumu. Tesisatın sökülmesi, karşılaştığımız manzara, bunların tamiri ve nasıl yapıldığı, uygun soketlerin seçilmesi, gaz kelebeğinin de aynı şekilde açılarak içindeki tesisatın yenilenmesi gibi işlemler bir sonraki videomuzda detaylı şekilde göstereceğim. Şimdilik benden bu kadar, hoşça kalın.